Merhaba dostlar. Bugün size Daniela Gordon'un ölüme yakın deneyimini anlatacağım. Daniela 1997 yılında henüz oğlu 5 yaşındayken bir gün bir aile yemeğine gitmek üzere yola çıkıyorlar. Arabayı kendisi kullanıyor. Yanında oğlu var, arkada da 2 tane yeğeni var. Eşi ise arkadan bir kamyonetle geliyor. Çünkü gitmeleri gereken akraba evine bir merdiven götürmeleri gerekiyormuş. Diyor ki evden çıktık, ana caddede giderken bir kırmızı ışıkta durması gereken yaşlı bir sürücü durmayıp doğrudan geldi ve benden tarafa çarptı arabanın diyor. Ama çok şiddetli bir çarpışma oldu. O anda böyle nefes almakta zorlanmaya başladım. Hem göğsüm çarpmış, anladığım kadarıyla kemer takılı değil veya kemer takılı olsa bile arabanın etkisiyle. Çocuğumun burnunun hemen alt tarafından bir kanama var. Eşim koştu diyor, arabayı durdurdu. İşte çocuğuma doğru koştu. Zaten hani önce herkesin önceliği çocuğu. O esnada ben artık nefes alamaz hale geldim tamamen. Nefes alma durduğu andan itibaren de bedenimi terk ettim. Bedenimi terk ettim ama bir tünelden geçmedim. Bir anda kendimi bir mekanda buldum. Siyah ve beyazın her tonunun bulunduğu bir mekandı diyor. Daniela'ya göre bir erkek olduğuna inandığı bir ışık varlığı ama görmüyorum. Sadece onun beni himaye ettiğini orada hissediyordum diyor. Müthiş bir mutluluk, huzur. Böyle hayatta tarif edemeyeceğim şeyler. Daha ilk bedenimi terk ettiğim anda bana hayatım gösterildi film gibi baştan sona kadar. Belki birkaç saniye sürdü ama müthiş ayrıntılarıyla beraber her şey gösterildi. O hayatımın gösterilmiş olmasından anladım ki ben ölmüşüm. Oradayken etrafıma seyre daldım diyor. İleride, hemen ileride sonsuzluk görünüyordu diyor. Bunu ilk defa bir deneyimde duyuyoruz. Sonsuzluk görünmesi meselesini. Onun için bu bana biraz ilginç geldiği için sizinle paylaşmak istedim Daniela'nın deneyimini. O esnada bana müthiş bilgiler yüklendi diyor. En az 2-3 kitap dolduracak kadar bilgi yüklendi. Sonra o siyah ve beyazdan oluşan mekana birden renk geldi. Renklendi her şey. Ama öyle renkler ki bu dünyada aynısını ve o canlılığı, o güzelliği, o gücü bulmak mümkün değil. Bunu biliyorsunuz, değişik deneyimlerde ressamlar da söylemişlerdi. Dünyada hiç asla o renkleri bulmanız mümkün değil diye. Her şeyin mükemmel olduğu bir yerden söz ediyoruz tabii. Daniela daha sonra ben anladım ki ölmüşüm. Onun için bana bedenimi, fiziksel bedenimi görmem söylendi. İndim aşağıya, bedenim gözleri kapalı durmuş bir haldeydi. Ve ben vedalaştım bedenimle. Her şey, her yer perişan olmuş bir haldeydi. Nitekim sonrasında 35 civarında ameliyatla, iç kanamaları var, organlara hasar görmüş, birçok şey. Yani çok uzun süren bir 10 yıla yakın fizik tedavisiyle vesairesiyle süren bir tedavi sürecinden geçiyor sonrasında Daniela. O bilgiler de yüklendikten sonra bedenimi ziyaret etmem söylendi. Bedenimi gördüm ama hiç üzerime alınmadım. Yani ben o değildim çünkü ben buradaydım diyor. Ve o bulunduğum yerde bir evdeyim hissi hakim oldu. Bu evdeyim hissi meselesini biraz sonra yine konuşacağız. Çünkü birçok deneyimde böyle bir hisle karşılaşıyoruz biliyorsunuz. Evdeyim hissi de olduktan sonra diyor artık yavaş yavaş ayrılmak üzere böyle 30-35 derece döndüm diyor bedenimden uzaklaşmak için. Bir anda bedenime geri çekildim diyor. Geri bedenime döndüğümde nefes almakta zorlanıyordum. Çok nefeseydim. Ambulans gelmiş. Bir yandan kocam işte çocuğuma koşturuyor, bana koşturuyor. Ne olacağı benimle ilgili yaşayıp yaşayacağını bilmiyoruz. Onu dediklerini duyuyorum diyor. Ama şu anda bir stabil hale getirmeye çalışıyoruz. Ve nitekim ondan sonra götürüyorlar ambulansa. Çocuğunun durumu iyi. Kendisi dediğim gibi çok uzun sürekli işte ameliyatlar ve bu ameliyatlar sonrasında bir fizik tedavi ve rehabilitasyon dönemi var. Yürümeyi, nefes almayı, konuşmayı her şeyi yeniden öğrendim diyor. Yaklaşık 10 yıl süre içinde. O arada hamilelikleri de oluyor ve
o bedenin zayıflamış olması nedeniyle hamileliklerinde de hep prematüre doğumlar oluyor. 3 tane çocuğunu prematüre doğuruyor. Ama diyor ki Allah'ın hikmeti işte hepsi de gayet sağlıklı bir şekilde büyüdüler ve yetiştiler diyor. Daniela'nın deneyimi bundan ibaret. Ve Daniela ondan sonra işte her anladığım şey şu, asıl görevimiz ruhumuzu yükseltmek diyor. İşte yükseltmek dediğimiz şeyden aslında bu dünyada anladığımız idrakimizi geliştirmek, idrakimizi yükseltmek. İkincisi az önce söylediğim o ev meselesini bir kez daha üzerinde durarak konuşmak istedim sizinle. Bir insanın burası benim evim, burası benim yurdum diyebilmesi için orada uzun süre kalmış, önceden orada yaşamış olması lazım. Bu da aslına bakarsanız gidilen yerin her halükarda ebedi alem, ezelden ebede ruhlar aleminde var olduğumuz alem olduğu anlamına geliyor. Yani ruhlar alemi, bizim asıl yurdumuz olan ruhlar alemine insanoğlu bu deneyimlerde gidiyor. Bir de tabii orada hani ileride sonsuzluk görünüyordu meselesi. O da enteresandı. Çünkü bu ölüme yakın deneyimler birçok kişinin ilk defa seyrederken hep merak ettiği ve sorduğu üzere ölüm değil. Bazı deneyimlerde de gösteriyorlar. Bir bariyer vardı. Bariyerin ötesine geçersek, işte bir kapının, bir duvarın ötesine geçersek biliyorduk ki oradan geri dönüş mümkün değil. İşte onun için adı ölüme yakın deneyimler. Sonsuzluk olarak gördüğü de o sınırın, o bariyerin ötesi Daniela'nın. Burada tabii ruhu yükseltmek derken hep konuştuğumuz bu idrakin yükseltilmesi nasıl olacak meselesini zaman zaman konuşuyoruz biliyorsunuz. Diyorum ki hep tefekkür edeceksiniz, varlık sebebinizi düşüneceksiniz. Dünyadan biraz uzaklaşıp yalnız bir halde meditasyon mu dersiniz, Rabbinizle sohbet mi dersiniz? Bu dünyanın kargaşası içinde kafanız sakin olup da o kalbinizi öne çıkaran bir tefekkür yapamıyorsunuz. Onun için kafanızı, beyninizi, düşüncelerinizi durdurabilecek ya da yavaşlatabilecek uyarıcıların olmadığı bir ortamda tefekkür etmek bunun en iyi yolu diyoruz. Bu arada tabii kötü huylardan uzaklaşmak, insanlara özellikle, sadece insanlara değil bütün varlıklara zarar verici yönlerimizi törpülemek ve bunun içine kendimiz de dahiliz, kötü alışkanlıklar gibi bizim idrakimizin yükselmesinin yollarından bir tanesi. Çok fazla farkında değiliz ama bu dünyada insanın en önemli sorunlarından birisi kör olması. Körlük derken maddi bir körlükten bahsetmiyoruz. Manevi körlükten bahsediyoruz. Zaten Kur'an'da ondan söz ediyor. Bu dünyada ama olanı ahirette de amadır derken onu kastediyor. Şunu kastediyorum. Aynaya baktığımız zaman kendimizi göremeyecek kadar körüz. Yani kendi kusurlarımızı göremeyecek ve kendimizi her türlü kusurumuza rağmen muhteşem, mükemmel, kusursuz görebilecek kadar körüz. Buna bir körlük daha ilave ediliyor. Başkalarının acılarını göremeyecek ya da anlayamayacak kadar körüz. Buna bir başka körlük daha ilave ediliyor. Bu kadar kusurlu ve hatalı olduğumuz ve yanlış işler yaptığımız halde en erdemli kendimizi sanacak kadar körüz. Hiçbir zaman kusur etmiyoruz. Günümüzde yaygın olan adaletsizlikler, zulümler, güçlü devletler ve güçlü iktidarların güçsüzlere yaptıkları, inanın onları yapanların hepsi insanlığa iyilik ettiğini, kendilerinin en mükemmel olduğunu sanıyorlar. Ve öyle sanmaya da devam edecekler. Ne zamana kadar? Hesap gününe kadar. Onun için zaman zaman diyorum ya, hesap günü geldiğinde o kendilerini işte kurtarılmışlardan olan, en üstün varlıklardan olan, cennetin baş köşesine gideceklerden olan sananlar çok şaşıracaklar. İşte o körlükleri ancak orada farkına varacakları bir körlük olacak. Onun için bizim bütün derdimiz bu videolarla, bu yaptığımız, anlattığımız şeylerle yapmaya çalıştığımız şey buradayken o manevi körlüğümüzü bir şekilde giderebilmek. İşte biz buna bilinç yükseltilmesi ya da bir idrakin yükseltilmesi diyoruz. Daniela bunu çok vurguluyor. Ne kadar yükseltebilirsek bir noktaya ulaştığımızda aha noktası, o noktada bir aydınlanma gelecek. O aydınlanmayla beraber işte bu deneyim esnasında o yüklenen bilgiler var ya, o bilgileri kullanabilecek hale geleceğiz. Yani hadi bazı oyunlarda var ya, bazı bir level'a erişmeniz lazım ki
kilit açılsın ve bir sonraki level'a geçebilirsiniz. İdrak yükselmesi de böyle bir şey. Belli bir noktaya geldiğiniz zaman bir kapı daha açılıyor. Bambaşka bir alemin kapısından içeri ilmi ledün alanında bir adım bir kademe yükselmiş halde devam ediyorsunuz. Bu önemli bir husus. Elbette çok önemli bir husus. Ama maalesef işte aşağı düzeylerde olan, hani biz diyoruz ya, onu âlâ-i illiyinle en yüksek akseni takvimde yarattık. Sonra esfeli safiline, varlıkların en alt derecesine indirdik diyor ya ayet-i kerimede. Maalesef işte böyle. Maalesef sonuç itibariyle her şey bizim elimizde ve biz buradaki imtihanın asıl sebebinin idrakimizi yükseltmek olduğunu anlamadığımız müddetçe kör olmaya devam edeceğiz. Rabbim kalp gözümüzü açsın. Ben ilk başta bunu gönül gözü diye koymuştum programların adını. Sonra değiştirdik. Gönül gözümüzü açık eylesin. Yaşadığımız her olayı o gözle değerlendirebilmeyi ve görebilmeyi nasip etsin. Kendimizi körlükten kurtarıp aynaya baktığımızda en başta kendi kusurlarımızı, hatalarımızı, eksiklerimizi görebilmeyi nasip etsin. Ondan sonra da empati kurabilmeyi, başkalarının acılarını, onlara yaptığımız haksızlıkları, onları ne kadar incittiğimizi görebilmeyi nasip etsin. Diyor ya, herkes öldürür sevdiğini diye şair. Herkes öldürmesin sevdiğini. Herkes yaşatsın sevdiğini. Herkes, her kim ki sevdim dediği insanın eğer yaşam sevincini yok ediyorsa o katildir. Onun için en çok buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hoyratça zevklerimiz için, hoyratça benzilliğimizi tatmin etmek için, hoyratça kendi üstünlük ve benlik durgumuzu tatmin etmek için başkalarını hor görecek, aşağılayacak, incitecek, üzecek davranışlardan uzak durmayı hepimize nasip etsin. Gerçekten zor bir şey. Sınavın bu tarafı gerçekten zor. Merak ettiğim bir şey var. Onun için yorumlarda siz de eğer kendi cevabınızı yazarsanız sevinirim. Neden bu bilgiler, bu deneyimler esnasında diyor ya, o kadar çok bilgi yüklendi ki işte mesela bu deneyimde de diyor 2-3 tane kitap yazabilirim. Ama o bilgiler unutturuluyor. Neden? Ne oluyor? Madem kullandırılmayacak bu dünyada o bilgiler neden yükleniyor? Neden çok az sayıda insan bu bilgileri kullanabilecek halde oluyor? İşte bence bunun cevabı da bu idrak yükselmesi ve başka bir level kilidinin açılmasıyla alakalı bir şey. O yüklenen bilgiler yüksek idrak düzeyine hitap eden bilgiler olduğu için, o yüksek idrak düzeyine ulaştığımız zaman kullanılabilecek bilgiler olduğu için o zaman ancak kullanmak üzere bize unutturuluyor. İnsan nisyan ile malüldür. İnsan unutma hastalığına tutulmuştur. O unutma hastalığından kurtulabilmesinin yolu idrakinin yükseltilmesidir. Onun için Rabbim körlükten uzak, kalp gözü açılmış insanlardan eylesin hepimizi. Hepimizi huzurlu, mutlu, sağlıklı günlere ulaşan insanlardan eylesin. Bugünlerde etrafımızdaki bu kadar acının içerisinde en merhametli, daha da merhametli, daha da çok sevgi veren, paylaşan, şefkat gösteren etrafına ve etrafındaki varlıklara ve elinde olanı daha çok olmayanla paylaşanlardan eylesin. Rabbim cemalini bize nasip edecek yüksek idrak düzeyine kavuştursun. Hepinize selamlıyorum ve hepinize huzurlu, saadetli, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.